Merhaba Başaklar, Kasım ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Kasım ayı sizler için iletişim, yakın çevre, eğitim ve zihinsel süreçler üzerinden güçlü değişimlerin yaşanacağı bir dönem olacak. Bu süreç düşünce tarzınızı, kendinizi ifade biçiminizi ve çevrenizle olan ilişkilerinizi derinden dönüştürebilir. Bu arada çek odasınız efendim. Gelin gökyüzünün mesajlarını birlikte inceleyelim. Kasım ayı boyunca Güneş Akrep Burcu'nda ilerlerken sizler için kardeşler, yakın çevre, günlük iletişim ve zihinsel süreçler öne çıkacak. Düşünceleriniz daha derinleşebilir, konuşmalarınız daha güçlü hale gelebilir. Ancak Akrebin enerjisi yüzleşmeleri de beraberinde getirecektir. Kardeşlerle, komşularla ya da yakın çevrenize gizli kalan meseleler gündeme gelebilir. Bu süreçte sözleriniz hem şifa kaynağı olabilir hem de keskinleşebilir. Merkür Yay burcunda ilerliyor, yönetici gezegeniniz. Sizler için ev, aile ve kökler alanını gündeme taşıyor. İkizlerdeki retro Uranüs'le karşıtı kariyer ve toplum önündeki duruşunuz üzerinden beklenmedik gelişmelere işaret ediyor. Ailevi bir mesele iş hayatınıza yansıyabilir ya da kariyerinizdeki bir gelişme ev düzeninizi etkileyebilir. Bu açı sizlere şunu söylüyor: eski bakış açılarıyla ilerleyemezsiniz. Hem ev hem kariyer alanında yeni bir denge kurmanız gerekiyor. Venüs ise Terazi burcunda Kiron'la karşıtlık yapıyor. Jüpiter'den de ikisi kare alıyor. Venüs'ün terazi yolculuğu sizler için para, gelir ve sahip olduklarınız üzerinden güzellikler getirecek. Ancak Koç burcundaki Kiron'la karşıtlığı ortak maddi kaynaklar ya da miras konularında eski yaraları gündeme taşıyabilir. Yengeç burcundaki Jüpiter'in kare açısı ise arkadaşlık ilişkilerinizi ve sosyal çevrenizi de işin içine katarak konuları büyütebilir. Bu dönemde hem bireysel kazançlarınız hem de ortak kaynaklar arasında denge kurmanız çok önemli. Mars ise Akrep burcunda ilerliyor. İletişim alanınızda güçlü bir enerji yaratıyor ve burada Lilith'le kavuşuyor. Sözlerinizin zaman zaman sertleşebileceğini, gizli öfkenin dile yansıyabileceğini gösteriyor. Ancak gökyüzünde de büyük bir su üçgeni var. Mars, Jüpiter ve Satürn arasında uyumlu açılar var. Bu üçgen sizlere büyük bir destek sunuyor. Düşüncelerinizi ve sözlerinizi doğru yönlendirdiğinizde hem sosyal çevrenizde hem de ilişkilerinizde kalıcı ve şifalı bağlar kurabilirsiniz. Bu ay dönüştürücü bir güç taşıyor. Kasım ayı boyunca Uranüs, Plüto ve Neptün arasında uyumlu açılar olacak. Kasım ayında Uranüs kariyer alanınızda köklü değişimler getirirken Plüto aşk hayatınızda ve yaratıcılığınızda büyük dönüşümler yaratıyor. Neptün ise ilişkilerinizde ruhsal bir boyut katıyor. Bu üçlü uyum sizlere çok net bir mesaj getiriyor. Hem iş hem aşk hayatınızda artık daha derin bir vizyona açılmanız gerekiyor. Yüzeyde kalmak mümkün değil bu açılarla. Lilith ise Akrep burcunda ve Kiron'la zorlayıcı açılar kuruyor. İletişim ile ortak kaynaklar arasındaki krizler yaratabilir. Maddi konular veya güven meseleleri konuşmalarınızda ve ilişkilerinizde gerginlikler yaratabilir. Ama bu yüzleşme sizi daha özgün ve güçlü bir iletişim tarzına yönlendirecektir. Kuzey ay düğümü ise Balık burcunda yolculuğuna devam ediyor. Sizleri ilişkiler üzerinden büyümeye davet ediyor. Başak burcundaki Güney ay düğümü fazla kontrol etme, detaylara takılma ve yalnız hareket etme alışkanlığınızı bırakmanızı söylüyor. Plüton'un bu noktaya yaptığı zorlayıcı açı aşk hayatınızda ya da çocuklarla ilgili bir konuda dönüşümler getirebilir. Hayat sizden şunu istiyor: bağ kurmayı, güvenmeyi ve teslim olmayı öğrenin. Sevgili Başaklar, Kasım ayı sizler için zihinsel dönüşüm, iletişimde yüzleşmeler ve ilişkilerde derinleşme zamanı. Bu süreçte sözlerinizin gücü artıyor. İlişkilerinizde hem şifa hem de kriz getiren konuşmalar gündeme gelebilir. Kasım ayının size verdiği ana mesaj şudur: zihninizi dönüştürün, sözlerinizde şifaya dönüştürün. Bu ay düşünce tarzınız değiştiğinde tüm hayatınızda dönüşecektir. Sevgili Başaklar, Kasım ayı sizler için ev, aile, kariyer ve iletişim alanlarında oldukça yoğun geçiyor. Merkür yönetici gezegeninizde olduğu için Merkür retrosu sizi
Bu ay biraz yorabilir. Gelin gün gün inceleyelim Kasım ayını. 4 Kasım'da Mars Yay burcuna geçiyor ve Uranüs'e karşıtlık yapıyor. Ev ve aile konularında hareketlilik başlıyor. Taşınma, ev içi değişiklikler ya da aile bireyleriyle ilişkilerinizde daha enerjik bir süreçtesiniz. Ancak Uranüs ile karşıtlık, eğitim, seyahat veya hukuki konularla ilgili beklenmedik bir gelişmeyi tetikleyebilir. Ailevi kararlarınızı öfkeyle almaktan kaçının. 5 Kasım'da Boğa burcunda bir dolunayımız var. Sizin 9. evinizde gerçekleşiyor. Eğitim, yurt dışı seyahatler veya hukuki meseleler ön plana çıkabilir. Bu alanlarda bir tamamlanma, netlik ya da sonuçlanma yaşayabilirsiniz. Ancak Mars-Uranüs karşıtlığıyla çakışan bu dolunay yön değişikliğine veya sürpriz bir gelişmeye de işaret ediyor. 7 Kasım'da Venüs Akrep burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte iletişim, eğitim, kardeşler ve yakın çevre alanınız hareketleniyor. Etkileşimleriniz daha derinleşebilir. Yakın çevrenizde olan samimi paylaşımlar içinde olabilirsiniz. Aynı zamanda kısa seyahatlerde gündeme gelebilir. 8 Kasım'da Jüpiter Yengeç burcunda durağan pozisyona geçecek. Sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız ve gelecek planlarınızla ilgili fırsatlar veriyordu Jüpiter size burada. Ancak şimdi durağanlaşıyor. 17 Kasım'dan Mart 2026'ya kadar sürecek retro sizi geleceğe dair planlarınızı yeniden gözden geçirmeye yönlendirecek. Bazı arkadaşlıklar da bu dönemde sınavdan geçebilir. 9 Kasım'da ise Neptün durağan pozisyona geçecek. İkili ilişkiler ve ortaklık alanınızda kafa karışıklıklarını arttırabilir bu. Neptün'ün durağanlığıyla partnerinizle ilgili belirsizlikler gündeme gelebilir. Bu dönemde net kararlar almak zor olabilir. Ocak ayıyla birlikte sisler dağılacak. 10 Kasım'da Merkür Retrosu başlıyor. Bu sizin için önemli. Sizin yönetici gezegeniniz. Merkür Retrosu ev ve aile alanınızda gerçekleşiyor. 29 Kasım'a kadar ev içi planlarınızda gecikmeler, aile bireyleriyle yanlış anlaşılmalar olabilir. Eski bir ailevi mesele tekrar gündeme gelebilir. Ev değişikliği ya da tadilat için bu tarih aralığı uygun olmayacaktır. 13 Kasım'da Retro Merkür'le Mars kavuşacak. Ay da bunlara kare açı yapacak. Ev, aile ve özel yaşam alanında yoğun bir gün. Ani kararlar almak isteyebilirsiniz. Fakat burcunuzdaki ayın kare açısı size duygusal olarak gergin hissettirebilir. Bu süreçte sakin kalmaya, fazla detaylara takılmamaya özen gösterin. 19 Kasım'da Plüto Retrosu bitiyor. İş hayatınız, günlük düzeniniz ve sağlığınız alanında uzun süredir devam eden dönüşüm süreci artık ileriye taşınıyor. Uzun süredir burada durağandı çünkü Plüto. Plüton'un ileri hareketiyle birlikte iş ortamınızda yeni güç kazanabilir. Sağlığınızda kalıcı bir değişim sürecine girebilirsiniz. Kasım ayı sizler için aile, ev ve iş hayatı arasında denge kurma zamanı olacak. Dolunay yurt dışı eğitim ve seyahat alanında önemli bir karar getirirken Merkür Retrosu ailevi meseleleri yeniden gündeme taşıyacak. Jüpiter ve Neptün'ün durağanlığı sosyal çevreniz ve ilişkilerinizde belirsizlik yaratabilir. Sevgili Başaklar, Kasım ayının son günleri sizin için özellikle iletişim, yakın çevre, eğitim ve yolculuklar alanında önemli bir dönüşüme işaret ediyor. 20 Kasım'da Akrep burcunda gerçekleşecek bir yeni ayımız var. Güneş, Ay, Retro Merkür ve Lilith kavuşumuyla doğuyor bu yeni ay. Bu güçlü enerji sizin 3. evinizde. Yani kardeşler, yakın akrabalar, komşular ve gündelik iletişim alanında çalışıyor. Retro Merkür burada geçmişten gelen konuşmaları, eski meseleleri ve ertelenmiş görüşmeleri yeniden gündeme getirecek. Kardeşlerinizle, yakın çevrenizle ilgili konularda çözülmemiş meseleler yeniden masaya yatırılabilir. Lilith'in etkisi ise size şunu söylüyor. Artık kendi sesinizi duyurun, susturulduğunuz yerde konuşun. Bu yeni aya karşıtlık yapan Uranüs Boğa burcunda ve sizin 9. evinizde hareket ediyor. Yani eğitim, yurt dışı bağlantıları, inançlar ve hukuksal konular üzerinden sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Belki bir eğitim planınız değişecek. Belki de yolculuklarla ilgili ani bir karar gündeme gelecek. İnanç sistemleriniz sarsılabilir. Hayata bakış açınız kökten değişebilir. Uranüs burada size dar kalıplardan çık, yeni ufuklara açıl mesajını veriyor. 21 Kasım'daki Güneş Uranüs
karşıtlığının kesinleşmesi bu temayı daha da belirgin hale getirecek. Bir söz, bir haber ya da bir yolculuk planı size ani bir farkındalık getirebilir, hayatınızın yönünü değiştirecek bir gelişmeyle karşılaşabilirsiniz. 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte odağınız biraz daha ev, aile ve içsel dünyanız üzerine kayıyor. Yoğun iletişim ve çevresel gündemlerden sonra artık evinize, köklerinize ve aile bağlarınıza yönelmek size iyi gelecek. Evle ilgili kararlar, taşınma ya da aile içi meseleler bu dönemde önem kazanabilir. 25 Kasım'da Retro Merkürle Venüs kavuşumu var. Yine Akrep Burcu'nda gerçekleşiyor. Bu kavuşum iletişim alanında eski meseleleri şifalandırma fırsatı sunacak. Kardeşlerle, yakın çevreyle ya da partnerinizle geçmişte yaşanan kırgınlıkları konuşabilirsiniz. Aynı zamanda yazılı işler, projeler ve eğitimle ilgili daha önce başlamış bir konuyu yeniden gündeme alabilirsiniz. 29 Kasım'da Merkür Retrosu sona eriyor. Mutlu haber. Artık iletişim daha net, düşünceler daha berrak hale geliyor. Görüşmeler, anlaşmalar ve yolculuklarla ilgili konularda daha sağlam adımlar atabilirsiniz. 30 Kasım'da ise Venüs Yay burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte aile hayatınız daha uyumlu, daha huzurlu bir dönem başlayacak. Evinizde güzelleştirme, dekorasyon ya da keyifli buluşmalar için güzel bir enerji devreye giriyor. Aile bağlarını onarmak ve iş yaşamınıza ve ev yaşamınıza keyif katmak mümkün olacaktır. Sevgili Başaklar, bu dönem size şunu öğretiyor. Düşüncelerinizi cesurca ifade edin, kendi fikirlerinizin değerini bilin. Dar kalıplardan çıkın, zihninizi özgürleştirin. Hem iletişimde hem de inançlarınızda daha geniş bir perspektife açılma zamanı geldi. Mutlu, umutlu, verimli bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.